boşanmaya devam ediyoruz. Çok hat bir konu bence bu. Evet, maalesef. Maalesef gerçekten evet. Ama konuşmamız lazım. Yani bundan da kaçıyoruz ya, ben onu kabul etmiyorum yani açıkçası. Bunu görmezden gelip halının altına süpürdüğümüzde giden bir mevzu değil. Bazen, hani, bunu da, hani, yeri gelmişken ifade etmiş olayım. Niye bu konuları konuşuyorsunuz, hani, denebiliyor ya da yazıyorsunuz denebiliyor. Ama bu konular biz yazmayıp konuşmadığımızda, gerçekliğini yitirmiyorlar, oradalar ve hâlihazırda insanlar bunu ciddi şekilde yaşıyorlar. Boşanma aşamasında olan, bunu niyet eden, hâlihazırda boşanmış olan, boşandıktan sonra maalesef, tırnak içerisinde dul damgası yediği için bununla ilgili sıkıntılar yaşayan pek çok insan var ve onlar da aslında bizim sorunlarımıza değinir misiniz diye soruyorlar. O anlamda bence bunu da görmezlikten gelmememiz gerekiyor ve, bu konuyu da konuşmamız gerekiyor. Öyle. Ben kendi açımdan bakıyorum biraz olaya. Ben mesela çok özgür yetiştim ve özgür büyüdüm. 33-34 yaşıma kadar. Sonrasında evlendim. Hep şöyle düşünürdüm, olmazsa boşanırsın. Ama boşanmanın evlenmek kadar zor olduğunu fark ettim aslında. Evlenmekten daha da zor olduğunu gördüm. Bir başarısızlık hissi gibi Hı hissettiriyor. hı. Eee, Maalesef evet. Bunu bilmiyorum. Bu benim normalim mi değil mi? Bunun üzerine çalışıyorum aslında. Neden böyle düşündüğümü çalışıyorum. Hı hı. Ama birçok insanda da bunu görüyorum, gözlemliyorum daha çok. Bir de evliliklerini çocuklar için devam ettiren, aman çocuğum babasız büyümesin, aman çocuğum anne babası ayrı olan bir ailede büyümesin, psikolojisi bozulur diye evliliklerini devam ettiren insanlar var. Hı hı. İlişkileri bitmiş, senin bahsettiğin boş yuvada yaşıyorlar aslında. Ama çocuklarım anne babasız büyümesin, bir aile ortamında büyüsün diye evliliklerini devam ettirmiş olan insanlar var. Bu da bilmiyorum, benim çocuğum olmadığı için bu konuda yorum yapamıyorum. Ama Hı çok hı. da bana böyle şey gelmiyor. İdealize edilmiş ya da kendi olamamış gibi geliyor. Yani, tabii, hani, yaşamadığımız bir şeyin ukalalığını yapmak çok doğru bir şey değil. Yani, ben de boşanma atlatmadım. O yüzden, hani, ben de onu, bizzat yaşayarak, tecrübe ederek anlatan bir yerde değilim. Ama şu bir gerçek, yani, bizim hep anlattığımız şeyde ne vardı? Hani, evliliğin motivasyonunda nasıl çocuk olmamalıysa, yani, çocuk sahibi olmak, evet, bunun bir meselesi. Tabii ki, yani, benim yan hedeflerimden bir tanesi, bir Müslüman olarak da değil mi, neslimizin çoğalması, her anlamda niyetimizin bir tanesi bu ama sadece, yani, kastettiğim bu ana sebep bir insanın potansiyel değil mi, eşine, potansiyel anne ve baba gözüyle bakması değil. Zaten öyledir. Sevdiğin için zaten ondan bir parçan olsun istersin, birlikte, çoğalmak istersin, güzel bir aile, geniş bir aile kurmak istersin. O ayrı. Bu güzel doğal bir haslet olarak zaten Allah'ın fıtraten içimize koyduğu bir şeydir. Muradıdır aynı zamanda ama bize direktman anlatabiliyor muyum? Karşımızdaki insana potansiyel bu gözle bakmamızı Rabbimiz, hani, o an o noktada istemiyor. Şimdi bunu, yani, evlilikte böyle bir motivasyon yoksa boşanırken de aynı şekilde, yani, bir yuvayı devam ettiren şey çocuk olmamalı. Yani, çocuklar çok önemli bir faktör. Kesinlikle, yani, buna, katılıyorum. Bir insanın çocuksuzken boşanmasıyla çocukluyken boşanması arasında dağlar kadar fark var. Kaygı seviyesinde, düşünecekleri kalemlerin hepsinde kesinlikle çok fark var. Öbürü çok daha kolay belki bazı yerlere gidebiliyorken ki onun için bile çok zor senin dediğin gibi. Ama çocuklu bir insanın bunu belki 100 kere düşünerek, hani, hareket edeceğine kesinlikle, inanırım. Ama şu bir gerçek, çocukların, yani, evin omurgası karı koca ilişkisidir. Yani, karı koca ilişkisinin olmadığı, omurganın olmadığı bir yerde bedenin azaları sağlam duramaz maalesef. Yani, sağlam çalışırlar ama ayakta duramazlar. Ne olur? Yatalak bir insan gibi olur o evlilik. Yani, evet, hâlihazırda var. İşte, kalbi atıyor mu? Atıyor. Karaciğeri çalışıyor mu? Çalışıyor ama hareket etmiyor ve bunların hiçbirisini, bir kinetik enerji olarak, değil mi, bir şeyi üretimi olarak, insani olarak bir yere katkı sağlama noktasında maalesef sağlayamıyor. Kaldı ki bu bizim mutsuz bir evlilik. Zamanla bizi depresif bir hâle sokacaktır. Değersizlik hissimizi çok fazla arttıracaktır. Ne kadar biz güçlü bir karakter olursak olalım. Ve bir süre sonra bu bizim kulluk anlayışımıza zedeler. Mutsuz insanlar, maalesef huzursuz insanlar kulluklarında da sıkıntı yaşarlar. Çünkü kulluk için de bizim bir motivasyona ve bir enerjiye ihtiyacımız var. Tabii ki bu sürekli mutluluktan bahsetmiyoruz her zaman konuştuğumuz gibi ama yani en azından bir iç huzuru, en azından genel bir denge, en azından evet problemler de var ama güzelliklerin de olduğu bir ilişki formu diyebilirsek işte bunda bir sıkıntı olmamış oluyor. Bu devam edebiliyor. Çocuklar için devam eden evliliklerde şöyle bir şey oluyor. Günün sonunda fatura ya sözel olarak da zaten çocuğa kesiliyor
Ya da çok ideal bir insanız. Hani bunu yansıtmıyoruz ama bu duygusal olarak o çocuğa yani evet annem babam mutsuz ama benim için birbirlerine katlanmışlar noktasında. Çünkü aptal değil bu çocuklar. Gayet de zekiler. Hisleri de çok rahat akabiliyor, anlayabiliyorlar ve dolayısıyla diyorlar ki evet annem babam bizim için birbirlerine katlanmışlar. Sonuçta birbirlerine sevgi duymayan insanların içerisinde büyümüş oluyor. Kolay bir şey demiyorum. Yani kesinlikle eminim çok zor bir şey. Yani tahayyül edebileceğimiz bir nokta değil. Ama yani o şekilde bir yuvayı devam ettirmek de kolay bir hadise değil. Burada sadece iki zorluktan bir tanesini aslında insanlar seçmiş oluyor. Tabii ki şu var. Biz burada boşanmaya konuşuyoruz ve şunu kastetmiyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra boşanmalıyız. Yani maalesef insanlarda da şunu çok görüyorum. Bir çift terapisine bile gitmeden, bir yardım dahi almadan yapamıyoruz biz diye boşanan insanlar var. Ya da bunu söylemeye çalışan, hatta birçok insanın özellikle de hanımefendilerde gördüğüm bir şey bu. Eşimi ikna edemiyorum, getiremiyorum, aile terapi seanslarına getiremiyorum, aile koçluğuna getiremiyorum, aile danışmanlığına getiremiyorum diyor. Çünkü işte boşanmak istiyor ama bunu denememiş. Çok üzgünüm. Ben hani dinen de bunun çok vicdanen de doğru bulmuyorum. Bir insanın en azından hakem denen bir faktör vardır. Yani dinimizde de bu var olan bir şey. Hakem denen yani ki bugün bunu aile terapisi, aile danışmanlığına çok rahatlıkla koyabiliriz. Bir yere başvurmadan hemen boşanma dilekçesini vermesi, hemen oraya gidebilmesini çok sağlıklı ve etik bir yerde görmüyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra yapalım. Ha bu demek değil, şu da var. O örneği de gördüğüm için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bunu sadece yapabilmek için. Vicdanen ben elimden gelen her şeyi yaptım diye tik atacak ya. Oraya oturup Hımm. evet burada olmam lazımmış diye gelen maalesef seanslara insanlar da var. Özellikle de beyefendiler. Bu da demek değil. Gerçekten inanarak ben elimden geleni yaptım mı? Daha ne yapabilirim bu ilişki için? Bu ilişkinin kurtarılacak bir yeni var mı diye buna bakmak lazım. Ya da Allah korusun bir boşanma kararı alındıysa bile bunun da yine aynı şekilde medeni ve sağlıklı bir yerde devam edebilmesi için yine yardım alınarak, gerekirse hatta çocuklara da yardım aldırarak bu sürecin devam ettirilmesi gerekiyor. Birçok insanın zaten o boş yuvalara devam etmesinin sebebi şu Zeliha bence. Medeni bir evliliği gerçekleştiremeyen çiftlerin medeni bir boşanmayı da gerçekleştiremeyeceğine inanması. Yani ben en azından şimdi aynı nikah altındayken, işte birlikte aynı evi paylaşıyorken, birbirimize bir şekilde fayda sağlayan bir yerdeyken bu insanla bir şekilde bazı ortaklıklarımı devam ettirebiliyorum. Ama ben boşandığımda yani ayrı evlerde yaşayan 2 aile formuna döndüğümde ama aslında aile devam ediyor. Yani anne, baba, çocuk olarak çekirdek ailemiz bizim baki, boşansak da. Sadece ayrı evlerde bu ailelerin hayatlarına devam ettiği bir yerde o medeni ilişkiyi nasıl yürüteceğim? Birbirimizi kötülemeden, çocuklara arkamızdan konuşmadan, birbirimize hala saygı duyarak, hayatımızı kolaylaştırarak, sorumluluklarımızın bilincinde, yani anne günü, baba günü bunların bilincinde olarak böyle bir medeni ilişkiyi nasıl yürüteceğim? Bundan korkarak aslında birçok bir şekilde bunu gerçekleştiremeyen ya da toplum baskısı dediğimiz hali hazırda ne kadar ne olursa olsun işte beni şöyle görecekler, böyle görecekler diye algılayan insanlar var. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Ve özellikle de yani, çok üzgünüm ama kanser bütün hücrelerimize yayılmadan önce, yani metastaz yapmadan önce başvuralım. Yani, her tarafı sarmış, tabiri caizse kötü hastalık ama biz gidiyoruz, işte, bir şekilde bir danışmana, diyoruz ki, "Ya, bizim, işte, ilişkimiz böyle böyle, ama biz boşanmak istemiyoruz, ne yapabiliriz?" Travmalar dolmuş, hatalar dolmuş, bir sürü şey yaşanmış. Artık birbirlerine öfkeyle bakan, neredeyse dişlerini gıcırdatacak şekilde öfkelenmiş insanlar soğuk, küslüklerin olduğu bir evlilikten bahsediliyor. Burada maalesef kimsenin mucizevi olarak buna bir gücünün yetebileceği bir durum yok. Bu hale gelmeden önce yapalım. Ben her zaman şunu diyorum. Biz bazen şey diyoruz ya işte bu kol kırılır yen içinde kalır. Ben gidip işte aile mahremime gidip de bir başkasına mı anlatacağım nasıl olacak bu işler falan gibi böyle bazı ifadelerimiz oluyor. Ben diyorum boşanma avukatına anlatmayacak mısınız? Boşanma avukatına da anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki neden boşanıyorsun? Şunlar, şunlar, şunlar sebepleri diye onu da anlatmak zorunda kalacaksınız. Boşandığınızı soran, neden boşandığınızı soran arkadaşlarınıza, yakın arkadaşlarınıza en azından, yakın akrabalarınıza bunun sebebini izah edeceksiniz. Gıybet yapacaksınız, dedikodu yapacaksınız. Onun yerine gelip bunu bir aile danışmanına, aile terapisine anlatmanız çok daha
Kolay, Evet. çok daha sağlıklı ya da boşanma avukatına da masraf edeceksiniz. O zaman gidin, değil mi? Yardım alarak en azından orada bir yardım alın. Çünkü bu en azından bir yuvanın kurulması, kurtarılabilmesi ya da en azından sağlıklı birbirinin yüzüne bakarakacak şekilde birbirinden ayrılabilmesi için bir yatırım var. Buna inanıyor musun? Bu söylediğin şeye gerçekten ben şu ana kadar çirkinleşmemiş olan bir boşanma görmedim. Yani zor, ama yardım alınan şeylerde gerçekten bunun olabildiğini ben gördüm. Yani bu sürecin içerisinde hem hukuki yardımdan bahsediyorum, sadece psikolojik yardımdan bahsetmiyorum. Hem hukuki hem de psikolojik yardım alınarak yürütülen süreçlerde bunun, en azından minimum seviyede olabildiğini gördüm. Şu bir gerçek Zeliha, yani medeniyetten kastımız o insanların kanka olması değil, Amerikan filmlerinde gördüğümüz gibi Evet, tam da ondan birbirlerine oturmaya bahsedecektim. gitmesi değil. Bana sorarsan bu doğru da değil. Yani kendi açımdan subjektif olarak söylüyorum tabii ki bunu sadece. Çok olası bulmadığım için, yani bana yapma geldiği için doğru değil diyorum. Gerçekleştirebileceğine inanmadığım için diyorum. Ama nedir bu? Birbirlerini gördüklerinde en azından anne babanın gözünde o çocuğun karşılaştıklarında bir öfkenin görmemesi. Birbirlerine bir şey yaptıklarında ya ben rahatsızım, bugün alamayacağım dediklerinde birbirlerini suçlayan bir edaya girmemeleri. Gerçekten alabilecek olsa alırdı. Demek ki yapamıyor ki bana bunu paslıyor diye en azından onun babalığı ve anneliği noktasında, eşlik değil, bir güven duyabilmemiz. Bu ilişkileri yapabilmemiz mümkün mü dersen evet mümkün. Çünkü sahabe hayatlarında bu yaşanmış. Hatta birbirlerinin eski eşleri değil mi evlenen insanlar var. Ve aynı ortamlarda yaşayabildiklerine göre yani bu insanlar bu medeniyeti sağlayabilmişler demektir. Ya da hanımefendinin daha önceki evliliğinden, beyefendinin daha önceki evinden çocukları varken evlenebildiklerine göre demek ki bu ilişkiler yürütülebiliyor. Tabii ki doğal şartlar altında birbirine aşık olup evlenen iki tane bekar insanın, genç insanın yaptığı evlilik gibi olmayacak. Çok daha düşünülesi faydaları olacak. Çok daha fazla çatışmaları olacak bu evliliklerin. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Mümkün mü? Mümkün. Sadece bizim hep şeyde kalmamız. Karşımdaki bir insan, benim çocuklarımın annesi, babası, bana ne olursa olsun 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl artık ne kadar eşlik yaptı ise bana emeği geçmiş, beni bugün bir adam olmamda, bir kadın olmamda, bu karakterimin gelişmesinde ister negatiflikleriyle, ister pozitiflikleriyle katkı sağlamış bir insan vefasıyla saygı duyup bakabilmek, o dairede görebilmek. Kolay demiyorum. Yaşamayan bir yerden tekrar söylüyorum. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Ama bu mümkün mü? Örnekleri olduğu için, örneklerini görebildiğimiz için bunu söylüyorum. Mümkün. Yeter ki biz bunun için birazcık fazla çaba sarf edelim.